İlk kişilik testlerinin M.Ö. 2200 yılında Çin'de hükümetle ilgili işlerde çalışacak insanları seçmekte kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte bazı kişilik testlerinde kullanılan boyutlardan biri olan içe dönüklük ve dışa dönüklük hakkında konuşacağız bugün. İçe dönük müsünüz yoksa dışa dönük mü? Eğer içe dönükseniz hangi alt tipisiniz? Bu videoda bunları göreceksiniz. Hadi başlayalım. 1920'li yıllarda Carl Gustav Jung ilk kez kişilikte içe dönük ve dışa dönük ayrımını ortaya koymuştur. Aslında psikolojide daha öncesinde de benzer ayrımlar vardı. Fakat bu ayrımlar farklı isimlerle ifade ediliyordu. Dışa dönük insanlar enerjilerini dış dünyadan, diğer insanlarla kurdukları etkileşimden alan ve yine kendi içsel enerjilerinde aynı şekilde etkileşimle dışarıya yansıtmayı seven insanlardır. Yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar, sosyallerdir, hareketlilerdir, konuşkanlardır ve girişkenlerdir. İçe dönükler ise ihtiyaç duydukları enerjiyi kendi iç dünyalarından alıyorlar. Bu yüzden enerji toplayabilmek için kendi kendilerine yalnız kalmaya ihtiyaçları var. Bakın, içe dönük demek içine kapanık demek değil. İçe dönük olup aynı zamanda sosyalleşmeyi seven insanlar da var. Ancak her ne kadar bunlar sosyalleşseler de sosyalliğin süresi uzadıkça içsel enerjilerinin tükendiğini hissetmeye başlarlar. Peki siz diğer insanlarla birlikte oldukça, sosyalleştikçe enerjinizin çoğaldığını mı yoksa tükendiğini mi hissediyorsunuz? Sosyalleştikten sonra bir süre kendi kendinize kalma ihtiyacı duyuyor musunuz? Yalnız başınıza kaldığınızda kendinizi daha güvende ve huzurlu mu hissediyorsunuz? Eğer bu sorulara verdiğiniz cevap evetse büyük bir olasılıkla siz de bir içe dönüksünüz. Öte yandan bazen içe dönüyüm, bazen de dışa dönüyüm. Peki nasıl oluyor bu diyorsanız, evet, böyle insanlar da var ve bunlara da ambivert kişilik tipi diyoruz. Ambivertler bazen içe dönük, bazen dışa dönük olabiliyorlar. İçinde bulundukları koşula, duruma, ortama, insanlara göre bu ikisinden birini tercih edebiliyorlar. Bu yüzden onlara sosyal seçici de deniyor. Aslında hiçbirimiz tamamen %100 dışa dönük ya da %100 içe dönük değiliz. Sadece bu iki ucun bulunduğu skalada iki uçtan birine biraz daha yakınız. Öte yandan Jung bilinç düzeyinde dışa dönük bir tipseniz bilinçaltı düzeyinde içe dönük de olabilirsiniz diyor. Neyse, mevzuyu daha fazla karıştırmadan şu içe dönük tipleri nelermiş? Gelin bir onlara bakalım. Aslında Jung'un da içe dönüklere ait ayrımları var. Ancak ben size daha yakın zamanda yapılmış bir çalışmadaki gruplandırmadan bahsedeceğim. Wellesley Koleji'nde bir psikoloji profesörü olan Jonathan Cheek ve arkadaşları 2011 yılında yaşları 18 ila 70 arasında değişen 500 kişiye bir anket uyguluyorlar. Ve bunun sonucunda içe dönükleri 4 gruba ayırıyorlar. Birinci tip içe dönükler sosyal içe dönükler. Sanki kendi içinde bir zıtlaşma var gibi, değil mi? Yani hem sosyal hem de içe dönük. Sosyal içe dönükler sosyal ortamlarda kendilerini endişeli ya da rahatsız hissetmezler. Hatta aksine keyif alabilirler. Ancak bu sosyal ortam çok kalabalık olmamalı ve tanımadığı kişilerden oluşmamalı. Aksine küçük ve tanıdığı, yakın hissettiği kişilerden oluşan gruplarda kendilerini çok iyi hissederler. Öyle ki dışarıdan birisi onları görse davranışlarıyla onun bir dışa dönük olduğunu düşünebilir. Öte yandan bu sosyalliğin süresi çok fazla uzamamalıdır. Süre uzadıkça yavaş yavaş içindeki enerjinin tükenmeye başladığını hisseder. İkinci grubumuz düşünen içe dönükler. Ben bunlara filozof içe dönükler de diyorum. Bunlar sosyalleşmeyi çok fazla önemsemezler. Çok da aramazlar. Kendileri gibi olan birkaç dostuyla nadiren sosyalleşirler. Çok derin ve zengin bir iç dünyaları vardır ve kendi iç dünyalarında adeta kaybolurlar ve sonra orada tekrar kendilerini bulurlar. Hayaller kurmayı, hayallere dalıp gitmeyi, uzun uzun derin düşünmeyi severler. Bol bol iç gözlem yaptıkları için bu kişilerin kendi duyguları ve düşüncelerine dair bireysel farkındalıkları sıradan insanlara oranla daha yüksektir. Çünkü kendi duygularını ve düşüncelerini sürekli analiz ederler. Sanatçılar, şairler, filozoflar genellikle bu gruptadır. Hatta Jonathan Cheek bu gruptakilere örnek olarak Harry Potter'daki Luna Lovegood karakterine örnek göstermektedir.
Üçüncü tipimiz kaygılı içe dönükler. Bunlara utangaç içe dönükler de diyebiliriz. Sosyal ortamlarda kendilerini oldukça endişeli ve rahatsız hissederler. Hatta bu ortamlarda yakın arkadaşları olsa dahi diğer insanların yanında kendilerini garip hissederler ve sosyal becerilerine pek güvenmezler. Sosyal ortamlara girdiklerinde olabilecek terslikleri, başlarına gelebilecek aksi durumları sürekli düşünüp dururlar, zihinlerinde döndürürler. Onlara tavsiyem kanalımdaki ruminasyonla ilgili videomu izlemeleri. Dördüncü grubumuz analitik içe dönükler. Bu kişiler yavaş ve dikkatli karar verme eğilimindedirler. Herhangi bir şey için harekete geçmeden ya da konuşmadan önce her türlü alternatifi düşünmek isterler. Kontrollü insanlardır. Dürtülerini kontrol edebilirler. Yani onları öyle birdenbire etrafta bağırıp çağırırken ya da ağzına ilk geleni söylerken bulamayabilirsiniz. Değişikliği sevmezler, rutin hoşlarına gider. Gün içinde yapacakları her şeyi planlarlar ve durumu kontrol altında tutmak isterler. Endişeli olanların aksine bunlar sosyal ortamlarda kendilerini kaygılı ya da endişeli hissetmezler. Her ne kadar çoğunlukla dışa dönüklük, içe dönüklüğe oranla günümüz dünyasında daha kabul edilebilir, daha istenen bir özellik gibi gözükse de biri diğerinden daha üstündür diyemeyiz. Sadece ikisinin de avantajlı ya da dezavantajlı olduğu durumlar vardır. İçe dönük mü yoksa dışa dönük mü olduğunuzu test etmek istiyorsanız internet üzerinden yapacağınız bir araştırmayla çeşitli testlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki bunlar size sadece fikir verme amaçlı testler olacaktır çoğunlukla. Öte yandan böyle daha kısaltılmış küçük mini bir testi bulabileceğiniz bir linki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşıp sayfanın sonundaki sorulara cevap vererek genel bir fikir edinebilirsiniz içe dönük mü yoksa dışa dönük mü olduğunuzla ilgili. İster içe dönük olun, ister dışa dönük ya da ikisinin ortası ambivert olun. Her durumda eğer kendinizi daha yakından tanımak istiyorsanız, kişisel gelişim ve psikoloji konuları ilginizi çekiyorsa kanalımıza mutlaka abone olun. Her hafta 2 yeni videoyla sizlerle birlikteyiz.